İtalya'dan merhaba. Bugün Roma'dayım. Bir 5 gün daha Roma'da kalmaya devam edeceğim. Şimdi Pantheon'un oradayım ama Pantheon'a girişim 2'de saatte şu an 11.30 falan. O yüzden etrafı gezeceğim. Yanda, yani çok yakında bir tane şey var. Adına bakıyorum hemen. Galleria Doria. Oraya gideceğim. Hem şu an hava çok sıcak burada gerçekten. Güneşin altında oturmak çok zor. O yüzden kapalı yerleri gündüz gezip akşam da açık yerleri gezmeyi düşünüyorum. Güzel Roma. Çok kalabalık yani haliyle. Çok over turizm var ama beğendim. Şimdi o dediğim galeriye geldim. Şöyle şuradan bilet alacağım. Şimdi biletimi aldım 16 euro. İsterseniz online de alabilirsiniz ama online'da hiç yer bulamamıştım. Buradan geldim aldım ve sırada yok. Ona geldim. Burası böyle kubbeli. Daha önce temple olarak kullanılmış burası. Sonra bazilikaya çevrilmiş. Hatta bir zamanlar kilise olarak da kullanıldığı söyleniyor. Pantheon'dan çıktım. Geri demek Starbucks'a oturuyorum çünkü telefon şarjı bitti ve çok sıcak dışarısı. Biraz dinlenip hem telefonlarımı hem eşyalarımı şarj edeyim. Sonrasında ne yapacağım bilmiyorum. 6'da yemek kursuna bir şeyim var. Randevu, rezervasyonum var. Saat daha 2.30. Belki Trevi'ye falan giderim. Hepsi yakın zaten burada. Bakacağım. Şimdi burada ayaküstü bir makarnacıya geldim. Fiyatlar çok uygun. 8 euro. Çok kalabalık. Şimdi ben de sıramı bekliyorum. Makarna çok güzeldi. Benim bu arada 6'da yemek kursum var ama her neyse ben yedim, saat şu an 4. Şu Trevi Çeşmesi'ne gelin dedim. Zaten yolun üstüydü hemen burada. Şimdi aşağı kadar ineyim dedim de sonra şu sırayı gördüm. Allah'ım ya, asla inemeyeceğim. Bu sıcakta yarım saat buraya bekleyemem. Şimdi Trevi'den çıktım. Oraya gitmekten vazgeçtiğim için burada İspanyol basamaklarına gidiyorum. Sonra da bilmiyorum. Bu civarda yapılacak her şeyi yaptım aslında. Biraz oturup belki dinlenirim. Sonra yemek için, yani yemek kursu için Vatikan tarafına geçeceğim. Pişirme kursuna geldim. Burası tiramisu için hazırlanmış. Şöyle tatlı bir yer. Hatta bir makarna da yapacağız.
person. You don't even need to dunk them for that long. But if you have hot coffee, it will completely disintegrate your biscuits. So keep that in mind. So just without the liqueur. It's a very, very old dessert from the Veneto region, which is where Venice is, which is where tiramisu is from. In fact, it's sort of the precursor to tiramisu, as it were. But we're not going to stop here. So peaceful. Okay, splendid. Lovely. Look at that. Yes. It's very consistent. Whatever you like. In your glass as you wish. Like I said, you can really flavor the flavor. And then eventually at the end, the final step, which is our cacao powder, unsweetened cacao specifically, which means that it is only going to make your dessert a little more bitter. You can either stick it on the side of the glass or just put it like on the tray and then your glass on top. Up to you. Here are our shakers. Creative. Always start bringing in the flour because your egg is your emulsifier, right? So we want that to be a solid. Drop them all into these bowls here. Once you're done, okay? Right there. There you go. So, you're gonna keep getting pushed to the edge. If you try, do a little perimeter sweep, bring it to the center. If your fork gets really clogged up with dough, scrape it on the edge of your plate. Okay. Now, I'll explain something to you. In the recipe, you've got, it's going to say about 100 grams of flour per person to an egg per person, which is sure you are doing so conservatively, because you can always add more flour, but you cannot take it away. Same thing with salt, right? So the rest of the flour out there, I might just give my fork a final scrape, get some of that gunk off there. We're going to use these forks later on, so they'll come in handy, you see. So once it's on your chopping board, before you start touching it with your hands, make sure you dust your hands with flour, okay? In fact, when you're adding flour to your dough, which you'll have to in some capacity, because like I said, I want to bring it together by just holding it gently and try to absorb any of that flour that I had left over in my plate before I start adding any more. That's what you're doing. You're basically trying to cover every molecule, every nanometer of your dough with flour so that it's a nice even texture, essentially. Can you over knead? Back. Yeah, exactly. In fact, you should be able to lean your entire body weight onto your dough with your palm, like really drag it out, stretch it. This is especially more apparent when you're making bread, which requires more kneading. This one not so much, but it's a similar principle. Anyway, I think we're all at a pretty good point, so we can move on to the next stage, which is using our machines. So, if you end up right, let me know. Yeah, I mean, it's been a long shift. So, now fold it like a book, dust either side, and then run it through again a total of 4 times. If you do it a 5th time, I won't be mad if you lose count. It's just a sort of a rule of thumb. So, once you've done, I'll catch up with all of you guys. So this one's So split your dough in half, however you see fit. Can I do like this? Best to do it the other way. Yeah, like that. This is very broad. So, divide your dough into 2 slices, okay? We're then using one for our ravioli, the other for our veggies. Go ahead. Nice. Alright, so, cut 3 circles, give them a nice press and a twist to make sure it's a clean cut. Now what we want to do is fold it in half, like a taco, then with our thumbs, pressing on the top, and then we're going to go around the edge. It's going to help get a lot of that air out of there. So it's going to be, there we go, nice and uniform. Final step, our forks from earlier, get some of that gunk off there. Dip them in your flour to make sure they're absolutely not sticky. And then we're going to use our fork to make those famous sort of serrated edges along the border. And that's going to make a final seal. Make sure there aren't any spills later on. Of course, for aesthetic reasons, it looks... There should be a plate for each of the group that you booked under, be it 1, 2, or 3 people. And these are going to be sent off into the kitchen in that exact order, and we're going to cook them in that exact order. So, Camila, party of 3. Yes. You know what? Liz, party of 2. Over here. No problem. Hello, Dennis. These are actually all quite symmetrical, to be honest. I'm impressed. There you go. Right now. Lovely. Okay, so we should all have our 2mm thin sheets of dough, more or less. Okay? So we can now move on to the final stage, unless we're hungry. Okay, so once your pasta has been deposited onto your plate,
It is all, sitting there nicely. You've dusted it, what have you. At this point, you have essentially completed the class. You can give yourselves a round of applause. Excellent work, all of you. I'm extremely proud. Unless you're, doing something else. I mean, might as well. Thank you guys so much. Cheers. Merhaba. Merhaba. Why are you laughing? You say it. You say it. Who made that? My new friend. What's your name? Kaiser. Very gross. Hello. Hello, français. Hello. Je t'aime toi. How drunk are you? Zero. Zero. Nice. Un ox 10. My new friends. Try the craziest part. Yeah. The craziest bar in Rome. Okay, let's try the drinks. Let's try it. Cheers. Chin chin. I have a cookie. The lucky cookie. Italy. Oh, no. maybe you should other way around. Other way we around. can translate Maybe it. like other way. It's like in English. Ah. No, muy bien. My Spanish is not that good enough. Muy bien is good. Very good. Yeah. Do you want to translate? Of course. Later. Maybe it's Spanish. No, I'm looking the. What is it? Just say perfect. You are open to new kind of things. Just say to the new. To the new, something You're new. open to the new, I'm hoping. Is that gonna happen? Right? like look. Yeah, maybe it's looking for the having new something. things. Muy bien. It's something that's really nice. Es usted todo euros para to new. Something to the new. It will happen. Maybe something good that will happen in the new time. Maybe it will be this one. We also want you preparing the same vibe. This one are login JP. Those are cultural association Yeah. that's trying to promote the use of the religion music with. The night. It's the night. That's crazy. So I have to So crazy. I have some super. You're so lucky. 10. It's great. At least I'm not drinking. Yes. I would say it's a 10. No, it's less. It's a 7. Yes. And basically that's a moment. Günaydın. Bugün galeriye geziye geldim. Doğru telaffuz ediyor muyum emin değilim. Burası bir müze ve bahçesi falan da var. Yalnız hava çok sıcak, yani bayılacağım herhalde birazdan. Çok güzel gözüküyor. Müzesine bir girmek istiyorum. Hem sıcaktan kaçayım birazcık diye. Sonra bahçesinde oturacağım. İnsanlar şu aşağıdan gidiyor ama herhalde oradan bir bilet almam lazım. Online'dan bilet baktım. Online'da bilet yoktu. Ama içeri girince alabileceğimi düşünüyorum hızlı bir şekilde. Evet, giremiyorum eve. Şimdi bugünün biletleri satılmış diyor. Tabelada da diyor ki 13 kişilik yer var diyor. Sordum. Dediler ki bir 10 dakika daha bekleyin. O zaman anlaşılır falan. Bilmiyorum ya. Bu kadar geldim, girmek istiyorum. Bakalım, umarım girebilirim.
Ben deminki galeriden çıktım. Zaten görüntüleri gördünüz. Çok güzeldi. Aşırı güzeldi her yer. Bayıldım yani. Gittiğim son zamanlardaki en iyi galeriydi yani. Mutlaka gelin. Ben bilet bulamadım bu arada. Bilet hemen girerim diye düşündüm de 1 saat orada bekledim. Bilet olmadığı için her saat başlıyorlar. Her saat başı da sadece 13 kişiye bilet veriyorlar. O yüzden ya 1 saat 2 saat beklemeniz gerekebilir, ne kadar kişi olduğuna bağlı. Ama çok güzel. Önceden alabiliyorsanız biletinizi alın. Şimdi orada bir şeyler yedim. Biraz telefonum falan filan şarj ettim. Buradaki bahçesindeyim şu an. Biraz bahçesine yürüyeceğim. Çünkü hava biraz da serinledi. Çok iyi oldu çünkü İtalya çok sıcak arkadaşlar. Anlamadım yani. Bakın. Böyle huzurlu bir yer. Çok güzel. Yorulduğum için bir yere geldim. Limonata gördüm. Limonata alayım dedim. Şekersiz limonata varmış. Şekersiz aldım ve limon suyu çıktı. Bildiğin limon suyu içiyorum şu an. Hani şekersizdir de tatlandırıcı vardır diye düşünmüştüm. Güzel kararlar veremiyorum bugün. Çok şey yani. Bir limon suyu yani. Günaydın. Bugün Perşembe. Kalktım geldim. Şimdi buradaki ünlü bir sandviççiye gelmek istedim. 2 tane yerleri var. İkisinin önünde de uzunca bir sıra var. Şu an bekliyorum sırayı. Benim olduğum sıra sağda da böyle dönünce. Bir de karşıdaki dükkanda var. Orada uzun bir sıra var. Bu kadar sıra varsa güzeldir diye düşünüyorum. Şimdi fıstık kreması var, içinde fıstık var ve peynir var. Ne aldım? Bu en popülerlerden bir tanesiymiş. 11 euro verdim bakalım. Yoldan geçiyordum, bir yere gidiyordum ve bir takıcı gördüm. Ve bu kızın zaafı nedir? Takılar. Ama çok güzel değiller mi? Türkiye'de bu kadar böyle güzel takıyı bir arada görmedim hiç. Şunu beğendim. Bir de bunu beğendim. Şimdi bu keyhole görmeye geldim. 3 ülkeye görebildiğiniz o anahtar deliği. Şöyle bir sıra var bakmak için ona. Yani bir 20 dakika en az. Yani 20 dakika, 15 dakika güneşin altında zaten bir baygını geçiriyorum. Çok zor geldim. Çok sıcak. Neyse ki yanında bir kafe varmış. Oradan dondurma ve su aldım. Ama hala oraya gidip bakmadım çünkü hala sıra vardı. Bilmiyorum. Çok uzun sıra varsa gitmeyeceğim galiba, çok sıcak. Bir kitapçıya geldim. Böyle kendime bir kitap alıyorum.
Biraz daha bakacağım. International kitapçıymış. Burada işte bakıp İngilizce olanlara anlamaya çalışıyorum. Böyle çok tatlı bir kitapçı. Şimdi Vatikan'ın oradan çıktım. Kahvaltı yapmaya geldim. Trevi'nin oradayım. Burada bir tane ünlü bir Color in the arc of a wave, dripping off words that you say when the boat slows down.